arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada, bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. WhatsApp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilirler. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Evet, kartlar hazır. Bütün hayırlı olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişinin şu an hayatında neler oluyor? Bunlara bakalım. Maddi sıkıntılar yaşadığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Burada biraz bir enerji var. Dare kartı geldi. Sürekli izleyen arkadaşlarım bilir. Dare kartını çok sevmem. Şimdi burada maddi ve manevi olarak destek olma mesajı veren bir karttır. Aynı zamanda şüphelerden bahseder bize. Şimdi genel olarak hayatında maddi bir sıkıntı sürecinden geçiyor. Ve bu noktada ev, yuva olarak gördüğü kişilerden destek görmediği bir sürecin içerisinde olabilir. Kandırılmış olabilir. Kandırmak isterken kendi zor duruma düşmüş olabilir aklınızdaki kişi. Burada ama genel olarak çok güvendiği kişilerden biraz böyle zarar gördüğü bir sürecin içerisinde ya da çok güvendiği kişilerle ilgili hayal kırıklığına uğradığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Ev, aile, yuva konularında, maddi konularla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Burada daha çok bencil ve kendini düşünen enerjilerde olan bir taraf var diyebiliriz onun hayatında ve bu kişiden kaynaklı biraz sıkıntılı bir sürecin içerisinde diyebilirim. Genel olarak baktığımızda ev hayatı ile ilgili konuşalım. Ev hayatı ile ilgili ama en çok da maddi konularla ilgili, geçim konuları ile ilgili zorlandığı bir süreçte. Bu bazıları için çok ciddi bir maddi krizden bahsediyor olabiliriz. Bazıları için de yani şunu diyebilirsiniz, ya onun maddi durumu çok iyi diyebilirsiniz ama genel olarak kayıplar yaşamış olabilir ve gelen parayla ilgili sıkıntılar yaşıyor olabilir, kazançlarıyla ilgili. Ciddi bir sıkıntılı süreçte. Devam edelim. Yeni gelen arkadaşlarım hoş geldi kanalıma. Sürekli izleyen arkadaşlarım bilir. Haftada 2 kez üçüncü kişi durumu ile ilgili açılım yapıyorum. İlk açılım daha çok genel olarak ne yaşadıklarını daha iyi görebilmemiz adına. Bu yapmış olduğum açılımda hem hayatlarında neler oluyor ama en çok da sizin bu ilişkinin içerisinde bulunma amacınız ne, sizinle ilgili daha çok neler yapacak, bunları daha da net görebilmemiz adına olan açılım. Burada çok bilgi alamadım ben karşı tarafla ilgili diyorsanız diğer açılımı dinleyebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Size karşı amacı ne aklınızdaki kişinin? Madde dünyası, urmiya, karamsarlık, ikiz alev ve para dörtlüsü. Sizinle ilişkisiyle ilgili çok ciddi şekilde sıkıntılı bir sürecin içerisinde diyebilirim. Karamsar bir enerji içerisinde. Daha çok susmayı tercih eden bir yapısı var. Aranızdaki ilişkinin, aranızdaki duyguların gerçek duygular olduğunu düşünen bir enerjide şu an. Çekimin çok güçlü olduğunu düşünüyor. Benim sürekli takip eden arkadaşlarım bunu da bilir. İkiz alev, ruh eşi vesaire gibi tanımlamalar yapmayı doğru bulmuyorum. Çünkü insanlar çok yanıltıcı olabiliyor ve maddi zararlar gören birçok kişi oluyor, karşımıza çıkıyor. Bu yüzden bu alanın bir bakıma kirletilmemesi de diyebiliriz belki de. Çok fazla dillendirilip hemen o etiketlemeyi yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü birçok kişi artık bu alanı kullanıp maddi kazanç elde edebiliyor.
Lütfen bu konuya siz de çok dikkat edin. Duygularım çok yoğun. Harika şeyler hissediyorum. Birbirimizden kopamıyoruz. Ruh eşiyiz. O zaman her şeyimi akıtayım ben ona. Öyle bir hayat yok. Dengeyi nerede bozarsanız emin olun sistem orada size o dengeyi sağlattırır. O yüzden maddi yardımda yapıyorsanız dikkat edin. Manevi olarak da yanında oluyorsanız dikkat edin. Her şeyin dengesi önemli. Bu evrende birçok yasa var. Birçok yasa işliyor ama bence en önemlisi denge yasası. Bunu lütfen göz ardı etmeyin dedim. Devam ediyorum. Şimdi burada kaybetme korkusunun yüksek olduğu bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Para dörtlüsü geldi. Terk edilme korkusu ve kıskançlık enerjilerinden bahseder. Şimdi özellikle bazıları için de maddi olarak zor durumda olduğu için size destek olamıyorsa ya da onun statüsündeki ya da maddi gelirlerindeki o kazancın eksilmesinin sizin hayatınızda da negatif bir bakış açısı yaratacağını düşünüyor olabilir. Buraya dikkat etmekte fayda var. Ama genel olarak amacı ne dediğimizde aslında sizi kaybetmekten çok ciddi şekilde korkuyor. Size karşı duygularının çok net olduğunu söyleyebiliriz ama şu anki ilgi alakası genel olarak maddesel şeylere yönelik olarak geliyor aklınızdaki kişi. Parasal zorlukları varsa o zorluklar onun için önemli ya da burayı şöyle de örneklendirebiliriz. İşte üçüncü kişiyle bir maddi bağı vardır ve maddiyat mı, aşk mı denildiğinde maddiyatı seçebilecek potansiyelde biri olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden burada evet ne kadar sevsem de ben bu tarafa birazcık daha kayıyorum diyen bir enerji var diyebiliriz. Çok güzel bir deste. Her destem öyle ama her deste öyle hatta. Şimdi üçüncü kişiye karşı amacına buna bakalım. Para hediyesi. Bakın en başta şunu söyleyeyim. Genel olarak baktığımızda tılsımlar geldi. Kılıçlar daha böyle öfkeden, kızgınlıktan, ani değişik duygu ve düşüncelerden bahseder. Genel manada aktarıyorum. Tılsımlar bize, paralar bize güvenden ve parasal konulardan tabii ki bahseder. Şimdi burada baktığımızda aklınızdaki kişinin üçüncü kişiyle bir ortaklığı olabilir. İş ortaklığı olabilir. Bunun yanı sıra işte örneğin evlidir. Maddi olarak da ortak oldukları her şey, maddi olarak da elde ettikleri her şey ortaktır vesaire gibi. Genel olarak parasal bir ortaklıkları var ve şu ana kadar hak ettiğini alamayan bir enerjide. Yani beklediği bir şey var burada. İşte mirasvari bir durum olabilir ya da bir yatırım yapılmıştır. O yatırımın sonuçlanmasını beklemek olabilir. Maddi bir durumla ilgili kendi adına daha da beklentileri yüksek olabilir. Genel olarak hak ettiğini daha alamadığını düşünen ve biraz böyle sabrettiği, bekleyiş aşamasında olduğu bir sürecin içerisinde üçüncü kişiye karşı. Üçüncü kişiyle ilgili şöyle söyleyebilirim. Yalnız kalma ihtiyacı, özgür irade kartı geldi. Eylemsizliktir. Şimdi bu noktada daha çok böyle etkileşim içerisinde olmak istemeyen, belki aynı evin içerisinde bile olabilirler ama paylaşım yapmadıkları, daha çok böyle kendi alanlarına yöneldikleri bir durumun içerisinde olabilirler. Kartlarım görünmüyor bu arada. Özür diliyorum, hemen toparlıyorum, düzeltiyorum. Şöyle. Şimdi burada sağ kartıyla beraber bakın sağ kartı biraz şeydir, çok naziktir, etkileyicidir ama sorumluluk istemeyen, özgür olmak isteyen ve enerjide olan biridir ve sağda şöyle bir şey vardır. Canı istediğinde gelen, canı istemediğinde giden enerjilerde olan biridir. Şimdi burada toparlarsak eğer bu enerjiyi aklınızdaki kişinin üçüncü kişiyle ilgili hala beklediği bir parasal durumlar var, maddi durumlar var. Ve bu durumları elde edene kadar burayı biraz idare etme enerjisinde olacak diyebiliriz. Canı istediğinde gelip gidecek, kontrol edecek belki o parasal durumları ya da kişiyi. Canı istemediğinde de bu alandan çıkacak, yalnız olacak. Kendi istekleri doğrultusunda hareket edeceği bir sürecin içerisinde olacak. Burada beklentileri devam ediyor. Bir süre daha bu kişiyle süreci böyle devam ettirme isteği içerisinde yeni bir başlangıç yapmak istiyor ama bunun için buradaki o beklediği şeyin gerçekleşmesi gerektiğini söylüyor bize. Çıkar var birazcık işte. Siz bu kişiyle ilgili neyi bilmelisiniz? Aklınızdaki kişiyle ilgili.
Şimdi baş rahibe kartı geldi. Gizlediği şeyler olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişinin sizden. Bazı şeyleri size çok net aktarmıyor olabilir. Ee, Şimdi Aral kartına baktığımızda Aral kartı böyle iyi bir aile babası olabilecek ya da iyi bir aile kuracak bir karakterdir, öyle diyelim, kadın erkek fark etmiyor. Sadece bu noktada böyle aileden ilgi görmemiş bir karakterdir aslında. İlgi ve sevgi görmemiş biridir ve biraz sert bir enerjide olabilir. Burada belki de şunu söyleyebilirim. Bilmediğiniz, bu kişiyle ilgili bilmeniz gereken, terk edilmiş, yalnız, kaybolmuş kartı geldiği için bu kişinin terk edilme korkusu olabilir. Bakın burada da gelmişti zaten terk edilme korkusu sizinle ilgili de. Burada sizinle ilgili yalnız yani genel olarak daha doğrusu terk edilme korkusu olduğu için ilişkinin devam edip etmemesiyle ilgili ciddi korkuları olabilir. Tutku enerjisi yüksek olabilir size karşı ama bu noktada en çok bu alanı belirleyici noktanın onun terk edilme korkusu olacağını söyleyebilirim. Çünkü bu kişi kendini sevilmeye değer görmeyen bir enerjide. Buraya bir kart alacağım sadece. Gizlediği bu mu sadece ya da başka gizlediği bir şey var mı? Asa beşlisi, değnek beşlisi. Evet, yani bu kişinin ego böyle çok şey olabilir, yani değersizlik duygusundan kaynaklı sürekli kendiyle savaşan bir enerjisi olabilir. Bu kişinin kendi iç dünyasındaki savaşı bitmemiş. Bu kişi kendiyle savaşmaya devam ediyor. Aynı Kılıç Beşlisi'ndeki gibi diyebilirim aslında. Sadece asa beşlisinde egosal durumlar da vardır. Kavga ede ede problemleri çözme durumlarından bahseder. Çünkü burada değersiz hisseder kendini. Güzel şeylere layık kendini görmez. Ki sürekli söylerim, üçlü bir durumun içerisindeyseniz sizin de bu enerjide olma ihtimaliniz yüksek. Kendinizi değerli görmemek, kendinizi birinci sırada görmemek, gerçek bir ilişkiye hazır olmamak ya da yalnız kalmalıyım inancına sahip olmak gibi birçok inanca sahip olabilirsiniz siz de. Buradaki saklama durumu şöyle olabilir. Çok kendine güvenen, çok böyle kendinin farkında olan bir enerji gibi yansıtıyor olabilir. İşte kendisiyle ilgili sorunları aşmış, özgüveni çok yüksek biri gibi görünüyor olabilir ama böyle olmadığını bize aktarıyor. Sizinle ilgili hangi adım atacak? Taht, adalet, zafer kazanma, yansıtma ve aziz kartı. Burada şöyle söyleyebilirim. Özellikle evlilik isteyen arkadaşlarım ya da toplumun çok onaylamayacağı bir durumun içindeyseniz şu an, yani bu ne demek? İşte diyelim ki karşı taraf evli olabilir, siz evli olabilirsiniz. Genel olarak toplumun çok onay vermediği bir durumun içerisindeyseniz eğer, bu alanı şifalandırmak adına adımlar atacak olabilir. Adil olmaya çalışacak olabilir. Adalet ve Tattaret. Yani şurada takıldım. Tattaret kartı böyle evlilik isteyen bir karakterdir. Evlenme isteği yüksek bir karakterdir. Burada belki de bir evlilik isteğiniz varsa sizin ya da karşı tarafın fark etmiyor. Bu alanla ilgili de adımlar atacak olabilir bazılarınız için. Ama burada şunu söyleyebilirim. Adım atacak olsa da çok da böyle bir adım gibi hissettirmedi bana ya. Yani farklı bir enerjide belki buradaki kartları yorumlarken çok farklı bir yorum yapabilirdim. Harika, belki işte burada evlilik yolunda bir adım gelecek diyebilirdim ama açıkçası burada bir şeyleri göstermek adına yapacakmış gibi bir hissiyat var. Yani diyelim ki boşanacağım diyor. Bazı küçük adımlar atabilir. Ama gerçekten sonunda istediği için mi sizinle bu yola girecek ya da farklı bir durumu, bilmiyorum buraya anlatabildim mi ama çok da böyle gerçek duygularla her şeyi halledip atacağı bir adım olmayacak diyebilirim. Kendisi de statü olarak, maddiyat olarak çok önemsiyor olabilir. Sizin bu tür güçleriniz yüksek olabilir, durumlarınız, maddesel tarafınız.
yüksek olabilir. Bundan faydalanmak da isteyecek olabilir aklınızdaki kişi. Çok sevmedim burayı yani. Adım atacak mı? Evet, adım atacak ve sizin gözünüzden çok güzel gibi görünecek bir adım atacak ama buranın sonu çok da şey gibi hissettirmedi. Neyi bilmelisiniz? Korkmak, süpürge. Doğru kararlar almak. Kupa üçlüsü. Yani burada üçlü bir açılım yapıyoruz zaten. Üçlü bir durumun içerisindesiniz ve bu noktada bu durumu şifalandırabilmek adına bazı şeyler yapması gerekiyor. Bazı kararlar alması gerekiyor ve açık fikirli olması gerekiyor ve zamanı geldi diyor almak kartı. Artık doğru kararlar alarak harekete geçmesi gerekiyor. Ancak bu kişi bu kararları alabilmek adına süpürge kartı aile içi kavgalardan, genel olarak kavgalardan bahseder, çatışmalardan. Bu alanı hayatından ve aynı zamanda hayatındaki fazlalıklardan arınmaktan, çıkarmaktan bahseder. Bu alanı çok kolay hayatından çıkarabilecek bir durumun içerisinde değil. Çünkü ciddi bir korku enerjisi var. Neden korkuyor? Bunu da soralım ve bitirelim. Mesaj alıp. Güç. Çünkü karşı taraf ona ciddi bir güç veriyor. Ve ego. Gücünü ve egosunu tatmin eden bir taraf var orada. Mistik Şaman kartı geldi. Çok gelen bir kart değildir. Bakalım bize ne mesaj veriyor. Ters geldiği için bize şifa mesajını veriyor. Ve diyor ki ne istediğinize ve ne için dua ettiğinize dikkat edin. Mistik Şaman, ünlü, zengin ve başarılı olmak, sevilmek gibi sizi mutlu edeceğini düşündüğünüz bu türden bağlılıklara karşı uyarıyor. Ancak hayallerinizin gerçekleştiğini görmek için neleri feda edebileceğinizi hiç düşündünüz mü? Artık asıl isteğinizin bu olmadığının farkında bile olmadan, ancak bu hedefe ulaştığımda mutlu olabileceğim gibi belki de uzun zamandır kendinize aynı hikayeyi anlatıyorsunuz. Belki de artık dönüştüğünüz kişiliğe uygun hayaller kurmanın zamanı geldiğini kendinize itiraf etmelisiniz. Bu yaşamın sürekliliği içindeki milyonlarca andan sadece biri. Aldırmayın. Bırakın sadece hikaye olarak kalsın ve devam edin. Daha iyi hikayeler anlatmayı bekliyor. Daha iyi hikayeler anlatılmayı bekliyor. Burada kafam sürekli ilk baştan itibaren şuradaydı. Daha önce yine böyle bir açılımda da aktardım bunu ama burada kendi alanınıza baktığınızda neden bu kişiyle beraberim sorusunu, bu ilişki bana neyi gösteriyor sorusunu sorduğunuzda birçok alan ve kapı açılacaktır. Özellikle burada gelen şamanlardan gelen mesajla beraber bakın tercih edilmeme durumu. Bu duyguya sahip olan kişiler üçlü durumların içerisinde çekilirler. Çok fazla çekilirler. Çünkü orada da bir tercih edilip edilmeme durumu vardır. Bilinçli o gibi baktığımızda diyelim, bilinçli diyelim. O tarafta işte beni tercih etmeli, ben tercih edilmeliyim inancı vardır ama bilinçaltında sen zaten tercih edilmezsin. Sen zaten sevilmedin, sen zaten tercih edilmedin inancı olduğu için hep bunu deneyimlemek ister. Bilinçaltının enerjisi size bunu göstermek adına hayatınıza bu tür durumları çıkarır. Demek istediğim burada ben tercih edilir mi? Kendinize kanıtlamak için mi bu ilişkinin içerisinde çabalıyorsunuz? Ve örneğin bu kişi sizi seçtiğinde, diyelim ki sizi tercih ettiğinde, bu bakış açısına göre söylüyorum tercih etmeyi. Tercih ettiğinde belki de ki birçok kişide bu olur. İşte örneğin beraberlik olur, üçlü bir durumun içerisinde evlilik vardır. Diğer taraf boşanır, gelir, evlenir. Ve der ki tamam bak ben tercih edildim. Kendi bunu kanıtladığını düşünür ama orada görür ki aslında aradığı, istediği, kavuşmak istediği enerji o değil. O sadece o ben tercih edileyim, o egom tatmin olsun duygusudur. O yüzden burada bu kişiyle aranızdaki durum neden? Neden bu ilişkinin içerisindesiniz? Gerçekten sevdiğiniz için mi yoksa beni tercih etsin düşüncesi mi? Ya da işte kendinizi kanıtlamak mı ya da kendinize başkalarını mı kanıtlamak? Oradaki alttaki duyguyu çok iyi bilmeniz lazım. Neden bilmeniz lazım? Çünkü sonunda gerçekten sevmiyorsanız eğer bu kişi size gelse de zafer kazandığınızı düşünseniz de mutlu olmayacaksınız. O yüzden lütfen burayı çok güzel değerlendirin. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen.
Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.